Günaydın dostlar. Dün gece kaldığım yer burası. Tek başıma kaldığım için 15 manat ödedim. Burası Gebele'de bir otel. Dün gece geç vakitte geldim buraya. Aslında Gebele'ye gelme gibi bir niyetim yoktu. Planlarım değişti. Birden kendimi burada buldum. Gece geç vakitte gelince beni buraya getiren taksici abiye de rica ettim. Çok teşekkürler amca. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Taksici abiden rica ettim. Dedim abi uygun bir yer varsa beni oraya bırakabilir misin? Orada kalayım bir gece. Sağ olsun buraya getirdi. Şimdi burada Niç köyü var. Gebele'ye 16-17 kilometre yakında bir Niç köyü var. Udin halkı yaşıyor orada. Azerbaycan'da yaşayan Hristiyan bir halk. Onları ziyaret edip onları tanımak istiyorum. Köyü gezmek istiyorum. Ama önce bir ana yola çıkmamız lazım. Oradan Niç köyüne araba bulmamız lazım. Abi günaydın, kolay gelsin. Hayırlı sabahlar. Ben Niç köyüne gitmek isterim. Bu Oğuz yolunda kalıyor galiba. Oraya hangi Gel otur Şəki maşınına. Şeki maşınına. Kaçta kalkar? 9'da. 1 manat verəndə Şəki Niş qrupuna düşürərsən kişiyi. Tamam, sağ ol. Nic'den geçmiyor mu? Ayşe, Nic'dən, Niş kəndinə girəcək koruk var, oradan keçir. Sen Niç... Kilseye gelir, ben orada mazlumu harap edecek. Yok, yok. Ben Nic'in yanından geçmiyor mu? Orada düşerim ben, yürürüm. Geç otur. Aha, tamam. Kırmızı Yok, içeri girmen gerek yok. Oradan ben yürürüm. Sağ ol. Geç ya. Kırmızı maşına. Tamam, 9'da mı kalkıyor? Tamam, sağ olasın. Afiyet olsun. Nuş olsun. Hey, 15 dakika var. Yakaladık. Burası Gebele'nin Avtovokzalı, yani otogarı. Buradan Bakü'ye, Mingeçevir'e, Şeki'ye maşrut diyorlar. Arabalar kalkıyor. Bunlara bineceğiz, gideceğiz. Şimdi taksi bulmaya kalksam, taksiyle uğraşsam diyecek bana 10 manat, 8 manat pazarlığa gireceğim bilmem ne. Hiç vallahi o pazarlığı yapacak kafada değilim bu sabah. O yüzden en temizi Avtovokzal'a gelmek. 45 plaka Manisa. Çok sağ ol abla. Hadi bakalım. Geldik Niç köyünün ayrımına. Şimdi bu yol Şeki'ye gidiyor. Aa da bu da Şeki arabası. Şurası da Niç köyüne giden yol ayrımı. Normalde benim Şeki seyahatimden sonra bu köye geliyor olmam gerekiyordu. Ama ve lakin başka işlerim çıktığı için burayı atlamak zorunda kalmıştım. Karşımızda da Kafkas Dağları. Çok güzel görünüyor vallahi. Bir de sis çökmüş böyle zirvelerine. Karlı zirvelere sis çökünce ayrı bir güzel oluyor. O yüzden bu köyü atlamak zorunda kaldım. Ama aklımdaydı. Gelip görmek, tanımak ve sizlere göstermek istedim. Günaydın reis. Udinlerin ibadet ettiği kiliselerden birine gidiyorum şimdi. Haritada 3 tane kilise gördüm. Belki orada biri varsa bana kültür hakkında, kendi konuştukları dilleri hakkında bilgi verir diye düşündüm. O yüzden kiliseye gitmek istedim ilk önce. Burada da bir mezarlık var. Hemen yanı başında yürüyorum. Hristiyan mezarlığı olsa gerek. Kiril alfabesinden yazıyor isimler. Udinlerin kendi alfabesi yok. Bildiğim kadarıyla Kiril alfabesini kullanıyorlar. Ama kendi dilleri var. Udince konuşuyorlar. Kilisenin çanı dışarıda. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Dostlar, sizleri Victoria Hanım'la tanıştırayım, sağ olsun. Burada video çekmeme izin verdi ve kendisi bize Udinler hakkında bilgi verecek. Sözü size bırakayım ben Victoria Hanım. Çok sağ olun. Sağ olun, çok sağ olun. Hoş gelmişsiniz. Hoş buldum, Bizim sağ olun. Kendimize, Azərbaycana hoş gelmişsiniz. Bize çok hoşdur ki siz bile gelip buranı çekirsiniz, paylaşırsınız. Bizim hakkında öğrenmek istirsiniz çoxlu. Udin xalqı qədim xalqlardan biridir.
İndi bir balaca xalq olaraq bu kənddə yaşayır. Təxminən 4000-ə yaxın Udin yaşayır. Bu günə kimi Udin xalqı öz dinini, adət-ənənələrini, dilini qoruyub saxlaya bilib. Həm də Nicdə yaşayan Udinlər, yəni təkcə Udinlər yaşamır, başqa xalqlar da yaşayırlar. Azərbaycanlılardır, məsələn, Ləzgilərdir, Avarlardır. Mən deyə bilərəm ki, Nicdə multikultural şərait var. Yəni biz baxmayaraq ki, biz burada kompakt yaşayırıq, amma biz çox yaxşı münasibətimiz var. Yəni başqa xalqlardan da. Hal-hazırda siz gördüyünüz bu kilisə 2020-ci ildə Heydər Əliyev Fond tərəfindən bərpa olunub və biz sərbəst şəkildə gəlib bir də ibadəti apara bilirik. Udince dilini konuşuyordunuz değil mi? Bəli, bəli. Biz evdə Udince danışırıq. Okulda öğrenir misiniz peki Udince'yi yoksa evde mi öğreniyorsunuz? Evdə də danışırıq Udince, amma okulda 4-cü sinifə qədər ki bizim dərs vəsaitimiz var. Ondan öyrənirik. O 4-cü sinifdən sonra уже yoxdur. Anladım. Daha yoxdur. Peki birazcık danışabilir misiniz öz dilinizde? Bəli, bəli, danışa bilərik. Usumdan harı. Bu o deməkdir ki, xoş gəlmisiniz. Usumdan harı. 5 ayzı. Xoş gəlmisiniz bizim kəndimizə. Udumuz gələ bisimuz. Azərbaycana uduyuq yaşanışıbsa, gələ şad muq yaşanışdımsa, beşi memiyə bakalım, beşi kilisənə, yan usumusum eyansa, bazarin qimxo hari memiyə ibadət yamsa, gələyəm muq yanki və nahari memiyə zapnanla yaxın, beş baradan, zapi yax akisnasa diriz dünyanı. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Küçük çocuklar da öğreniyor değil mi? Yani yeni nesilde Udince'ye meraklı öğreniyorlar. Bəli, bəli, bəli. Çünkü kültürün aslında temeli dil. Dili bəli. kaybetmeyince o kültür yaşıyor. Aha. Bəli, bəli. Evdə onlar balaca vaxtından öyrənirlər, Udince danışırlar, tək Udince. Amma sonradan məktəbə gedirlər həm Rusca, həm Azərbaycanca, həm İngiliscə də öyrənirlər. Çok güzel. Xarici dil kimi İngilis dilini öyrənirlər, amma Rus dilini də öyrənirlər. Həm də Azərbaycan dili həm məktəbdə, həm küçədə. Çok güzel. 3-4 tane dil konuşuyorlar. Bəli, Çok bəli. güzel valla. Biraz kiliseyi gezebilir miyim? Problem var mıdır? Gəl. Burada başınızı örtüyorsunuz sanırım kiliseye girmeden önce Evet, değil mi? evet. Bu gelenek Ortodoks geleneği olarak diye biliyorum. Doğru mudur? Bəli. Bəli, pravoslavlar, ortodokslar başı bağlı. Başını bağlıyorlar öyle giriyorlar kiliseye. Evet. Çok sağ olun. Girişi burada mıdır arka tarafta mıdır? Yok, burada. Burası. Aha. Burada da başörtüler var. Başörtüsü olmayanlar onu takıp içeri giriyorlar. Niç köyündeki 3 kiliseden biri değil mi burası? Bəli. Diğer 2 tane kilise o kadim kilise mi? Sadece burası mı yeni? Burası yeni değil. Aşağı hissəsi görürsüz, ağ daşlardan olan. Bu 12-ci əsrə aiddir. 12. asır. Özür dilerim, Aha. 12. asır. Üst hissəsi isə 19-cu əsrin əvvəlləri belə tikilib. Anladım. Tamam, 12. asır, onu bilmiyordum ben. Aha. Diğer kiliseler de böyle Diğer- kadim midir? Onlar da qədimdir, bəli. Onlar təxminən 1724-25-ci illərdə tikilib. Çotari kilsəsi. O biri kilsəsi o da qədimdir. Bəli. Kadimdir. Hə. Udin halkı Albanların devamı, onların torunu olarak biliyorum. Onlar Alban tayfa 26 tayfa olub. Onlardan biri Udinlərdir. Udinlərdir. Hal-hazırda burada yaşayırlar. Bir də Niçkəndidə yaşayırlar. Bir də Oğuzda bir 14 ailə qalıb hal-hazırda. Onlar da orada yaşayırlar. Yəni onların dili biraz bu Niçkəndində yaşayan Udinlərin dilindən biraz fərqlilik var. Yəni onlar danışanda bəzi sözlər var ki, bəzi deyə bilmərəm ki, heç bəzi çox sözlər var ki, bizim dillə belə ayrıdır. Orada belki kültür farklılığından dolayı. Yox, kültür fərqliliyi yoxdur. Onlar da Udinlərdir. Sadəcə iki dialekt var. Elə deyim. Udinlerde 2 diyalekt var. Bəli. Bir Oğuz diyalekti kaldı, Aha, bir de bir de Niç Niç diyalekti diyalekti. kaldı. Aha. Anladım. Ama anlıyorsunuz değil mi birbirinizi? Bəli, bəli, anlayırıq. Bazı kelimeler Bazı şeyler farklı. var, evet. Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesi gibi. Bizde de farklı kelimeler var. Azerbaycan Türkçesinde de Elə. farklı kelimeler var. Aynen Başa, öyle. ben başa düştüm. Buraya çok halk gelip, çünkü 3 tane kilise var. Aha. Gelip ibadet eden halk çoktur.
Burada da olur ibadət. Bayram günlərdə, elə kilsə bayramlarında olur ki, məsələn, ibadəti burada aparırlar. Amma əsasən o biri kilsədə, Çotari kilsədə. Çotari Kilisesi'nde. Amma yəni hər gün bazar günü əsas ibadət günü olaraq kənddən, yəni burada yaxınlıqda yaşayan o dinlər gəlib burada ibadət edirlər. Çok güzel. Bizdə Şöyle elədir ki, 3 dənə kilsədir. 3 dənə kilsə də elədir ki, biri kəndin başlanğıcındadır bu kilsə. Biri ortasındadır Çotari kilsəsi. Biri də aşağı məhəlləsinin kilsəsidir. Çünki yaxınlıqda olan yaşayan insanlar rahat gəlib ibadet etsinler diye. etsinlər. Çünki bizim dil bu ləzgilərin dilinə çox yaxındır. Lezgilerin diline yakın. Dağıstan ləzgiləri, burada yaşayan ləzgilər, onların dilinə çox yaxındır. Onlar da həmən səsləri onlar çıxarda bilirlər. Ha, boğazdan çıkartıyor Boğazdan sesi. çıkartıyor. O yüzden bir tek siz yapabiliyorsunuz o harfi. Bəli, bəli. Şey demiştiniz daha demin, Alban alfabesi mi kullanıyordunuz? Ben çünkü Kiril alfabesi kullandığınızı biliyordum. Latin alfabesiymiş. Latin, bəli. Önceden de mi böyleydi? Yox, öncədən başqa alfabet olub, hal-hazırda yoxdur. Hal-hazırda. Ha, çok sağ olun, olsun. Qədim, çox qədim alfabet. Amma indi Latin hərflərinə yazırıq. Latin harflerine yazıyorsunuz. Kültür haqqında məsələn bizdə toylar fərqlidir. Toylar fərqlidir çünki 2 gün keçirilir əsasən. Orada məsələn fərqlilik bir də o var ki, məsələn əgər oğlan tərəfidirsə, yəni o nişanlanandan əvvəl, nişana gedəndən əvvəl, 1-2 il əvvəl məsələn küpdə şey bastırırlar, çaxır. Onu həmən o çaxırı məsələn gəlin evə gələndə onu ayağını salmalıdır o küpün üstünə. Çünki böyük bir daşla onun üzünü örtürlər. Sonra pul verib onu açırlar. Məsələn fərqlilik adətimizdə budur məsələn. He, güzel bir adetmiş, değişik bir adetmiş. Odur. Sonra Eskilerden böyle gelenek olan ama şu an çok uygulanmayan var mıdır öyle bir adetiniz? Unutulup giden bir adet. unutulub gedən, məsəl üçün əvvəllər toylarda hindi bəy gəlin bir yerdə otururlar da. Amma əvvəllər bəy gəlin bir yerdə oturmayıblar ki, gəlin oturub məsələn qız tərəfindən gələnlərdən o da oturmayıb. Məsələn oğlan evinə gedibsə, o mütləq ayaq üstə dayanmalıdır. O da balış bir dənə götürür, yengə onun yanında olan qız arkadaşı da belə deyək. O bir balış götürür, balışı qoyur, ayaqqabılarını çıxardır, sonra ayaq yalın belə dayanır. Toy qutarana kimi o orada dayanmalıdır, aşağı belə. Başı da belə aşağı. Başı aşağı bakıyor, öyle bekliyor. Aha. Bunun bir sebebi var mı peki? Yox, elə bir adət. Hürmettir, Aha. ondan. Yəqin. Şimdi o sürmüyor. Yox, o adet indi geçti. İndi yoxdur. İndi hər şey demək olar ki, müasirləşib. İndi toylar da çox belə müasirləşiblər. İnsanlar da. Evet. İndi başı aşağı belə duran gəlin yoxdur. Yok. O zaten biraz şey oluyor, tuhaf oluyor yani. Hani eşit olduğumuz için yan yana oturmamız gerekiyor mantıken. Bəli, əlbəttə ki, indi bu qədimdən belə olub da, yəni o vaxtı yavaş-yavaş insanlar baxdılar ki, yəni bunun bir mənası yoxdur. Əsas odur ki, əsas mehribançılıq olsun, yəni mutluluq olsun evdə. Evet, doğru. Özü o yani. Ən vacibi odur. Bu yol köyün merkezine gidiyor. Ben tam tersi istikamette yürüyorum. Yani birazcık köyün iç kısmına doğru yürüyorum. Orada bir tane daha kilise var. Ve kilisenin ilerisinde bir tane müze var. Açıksa ikisini de ziyaret etmek istiyorum. Orada Udin halkından birileri hem kiliseye hem müzeye bakıyordur diye düşünüyorum. Onlarla da bir tanışalım, konuşalım. Aklımda başka bir soru oluşursa onlara da sormak isterim. Yürüyelim bakalım aşağı doğru. Bu bölgedeki evlerin hepsi genelde büyük bir araziye sahip. Yani büyük olmasa da bir araziye sahip. Kendisi ekip biçiyor insanlar. Bir tane ev dikmişler. Bahçesine de artık bu bölgede ne yetişiyorsa onu ekiyordur, biçiyordur. Belki hayvanı vardır. Farkındaysanız Azerbaycan'ın köylerinde, kentlerinde, işte rayonlarda genelde bağ bahçesi olan insanlar
hep kendi yapıyor ürünlerini. Etini, sütünü, ondan sonra yumurtası, peyniri, balı, kaymağı. Hepsini kendi üretiyor. Sağlıklı besleniyorlar. Baksanıza yemyeşil vallahi çok güzel gözüküyor ha. Köy hayatı yaşıyor insanlar ya. Gelenlere bak. Ne yapıyorsunuz lan? He? Keratalar. Baba nasıl koşuyor bak. Yaklaşsam korkarlar belki. Gel. Gel seveyim seni gel. Bak nasıl kaçıyor bak. Bu meraklı bak nasıl bakıyor, yan yan bakıyor bana. Çotari Kilisesi'ne geldim şimdi. Burada bir abiyle tanıştım, buranın görevlisi. O kameraya çıkmak istemedi. Şeyi sordum. Kaçıncı asırda yapıldı dedim bu kilise. 18. asır dedi. Kendisine teşekkür ettim. Kiliseyi biz gezelim. Baksanıza çok güzel gözüküyor ağaçlar. Kaç yaşında Allah bilir. Kapıyı kapatayım da çarpmasın ama şu açık kalsın, en azından ışık girsin içeriye. Burada mum yakıyorlar, dua ediyorlar. Burada da bir dua yazıyor. İsa'nın son akşam yemeği olsa gerek bu da. Birazcık farklı bir tasvir gibi geldi bana. Ya da başka bir resim. Çünkü İsa'nın son akşam yemeğinde böyle masanın yanına hepsi dizilmişti. Bu tarafında oturan yoktu. Hatırımda öyle kalmış. Fark ettiniz değil mi? Hiç oturacak bir yer yok. Bu da Hristiyanlığın mezheplerinden kaynaklı olsa gerek. Bilgi sahibi olmadığım için bu konu hakkında konuşmam doğru olmaz ama bilen varsa yazsın. Benim bildiğim bir Ortodokslar başlarını kapatıyor kadınlar kiliseye girerken. Tek bildiğim o. Yanında başörtüsü olmayanlar için buraya böyle başörtüsü koymuşlar. Burada da sanırım birinin mezarı var. Bir lahit var. Hatta birkaç kişinin mezarı var burada. O dinlerin ibadet ettiği bir diğer kilise. Ana kilise burasıymış. Çotari Kilisesi. 18. asır. Eski bir kilise. Victoria Hanım da bahsetti. Burada insanlar özgürce ibadetlerini gerçekleştirebiliyorlar. Yani birçok halk yaşıyor Azerbaycan'da. Ve benim anladığım, gördüğüm kadarıyla mutlu, barış içerisinde yaşayabiliyorlar. Zaten güzel olan da bu. Çok sağ ol abi, teşekkür ederim. Güzel olan, doğru olan da bu zaten. Yani farklı kültürler her zaman bir renk katar. İbadeti farklı olabilir, inancı farklı olabilir, kültürü farklı olabilir, yemeği, giyinişi, konuştuğu dil. Birbirine saygı içerisinde yaşadığı sürece insanlar, ki benim Azerbaycan'da gördüğüm o. Bu bir renk katar ülkeye yani. Bak ben mesela bir turist olarak geldim. Belki sadece Bakü'yü gezecektim. Ama öğrendim ki burada farklı halklar var. Köylerde yaşıyorlar. Kimi dağ köyünde, kimi ovada, vadide. Kimisi deniz kenarında. Bak hepsini ziyaret etmeye başladım. Kültürlerini öğrenmeye, sizlere aktarmaya başladım. Belki sizler de gelip ziyaret edeceksiniz yarın. Bu insanları tanıyacaksınız. Yani şimdi o dinler burada çok az sayıda kalmış bir halk. Belki de benim onları gelip buraya ziyaret etmem ya da bir başkasının gelip ziyaret etmesi onlara kıymet verdiğimizi gösterir. O yüzden ben önemsiyorum böyle şeyleri ve bu kültürlerin ölmemesini istiyorum. Tarih kitaplarında birçok devletin, kültürün, halkın yok olup gittiğini hepimiz okuduk.
Belki bu ziyaret ettiğimiz halklar da yarın öbür gün yok olup gidecek. Yani o yüzden yok olmadan yok olmaması için çalışmamız gerekiyor aslında. Bir değerdir bu. Gelecek nesillere kadar bu halkların, dillerin, geleneklerin, kültürlerin devam etmesi gerekiyor. Ben bunu savunuyorum açıkçası. Bu dünyaya geldik. Ömrümüz artık ne kadar vefa ederse 60 yıl 70 yıl bilmiyorum. Yaşayıp gideceğiz. Barış içinde birbirimizin kültürüne, konuştuğu dile, dinine saygı duyarak huzur içinde mutlu bir şekilde yaşayabiliriz. Yani aslında bu çok basit. Temelde saygı yatıyor ve hoşgörü yatıyor, anlayış yatıyor. Müzeye yürüyordum dostlar. Sağ olsun amca aldı beni. Çok teşekkür ederim amca, sağ olasın. Sağ ol. Adın nedir amca? Adım Yura. Yora. Euro. Euro. Buralısın değil mi amca? Buralıyım. Udinsin, buranın özünden. Kaç yıldır burada yaşarsın? Neçe yaşın var? Benim 70 yaş. 70 yaşım var. Allah sağlıklı ömür versin. Bu kendi nüfusu nedir? Neçe nefer yaşar burada? Kaç nefer yaşar? Burada Mine yakındır. 1000'e yakındır. Udinler kaç asırdır burada yaşarlar amca, bilir misin? Bateri Udinler Ha. neçe asırdır burada yaşarlar? çoktandan buradadır. Çoktandır buradadırlar. Burada ne işlersin? Burada Udin halkı nasıl pul kazanır? Ne işlerler? Təsərrüfatla heyvan saxlayır, taxt tərəvəz əkir. Ha, ekincilik yapıyor, hayvan saklıyor. Ana işi odur. Başka ne işlerler? Başqa iş olsa gedib işləyirlər, taxt tərəvəz əkirlər, xiyar bağlayırlar balonla. Aha. Mal saxlayırlar. Çok sağ ol amca. Burası mıdır müze? Müze. Ha, çok sağ olasın amca. Çok memnun oldum. Sağ ol. Hayırlı günler. Şöyle inelim. Yürüyordum. Sağ olsun amca durdu. Nereye gidiyorsun dedi. Dedim müzeye gidiyorum. Ne haber yakışıklı? Ya da güzellik. Dişi mi erkek mi bilemedim. Sevecektim de niye kaçıyorsun? Gel dedi, oradan geçiyorum ben dedi, götüreyim seni. Bir sorayım bakayım şimdi, video çekmeme izin verirlerse içeriği gösteririm sizlere. Ne güzelmiş kapısı. Böyle kalkan gibi bir işleme yapmışlar. Kalkan desenli. Burada da bir hayvanın kafatası var, dişlere bak. Müzeye girdim şimdi dostlar. Sadece bu kısmı ziyaret etmek isterseniz para ödüyorsunuz. Onun fiyatı da 2 manat. Burada da ne görüyorsunuz? Udinlerin yaşayış biçimini, evini görüyorsunuz. Böyle maketler koymuşlar. Buradan başlıyorum abi gezmeye o zaman. Bu Udinlerin geleneksel evleridir değil mi? Evet. 17-ci əsrin sonları, 18-ci əsrin əvvəllərində tikilmiş evdir. Keşiş Kanqalov David öz ailəsi ilə yaşayıb bu evdə. Öz ailesi yaşıyordu bu evde. Evet. Onun ailə nümayəndəsi olan Bərbər Vladimirdir. Öndə müştəri qismində yerləşənsə Bərbərin atası Vahabdır. Bərbərə məxsus əşyalar qorunub saxlanılır. Divarda gördüyünüz şəkillər isə bu ailənin yaxınları, qohumları, qonşuları el şənliklərində və ailə tədbirlərində çəkilmiş şəkillər ki, nümayiş olunur. Bunlar hakiki eşyalardır değil mi? Evet. O günden bugüne saklanmış. Evet. Ha, bu da cenaze törenleri. Evet. Və bu evdən 1992-ci ilə qədər yaşayış evi kimi istifadə olunub. Həmən ailənin nümayəndələri istifadə edib. Gördüyünüz əşyalardan məsələn 92-yə qədər olanları da var ki, nümayiş olunur. Fənərdə fotoaparatlar asılqan örpəsima vardır. Burada gördüyünüz diplom işi isə buranın hal-hazırki sahibkarı öz maddi hesabına buranı araya ərsəyə gətirmiş şəxsçi Məmmədov Şəxulət Müğdətoğlu, Azərbaycan Rəssamlar və Memarlıq İttifaqı üzvüdür, UNESCO-nun Rəssamlar Birliyinin. Buranın da sahibkarıdır. Bu isə Zoya xanımdır ki, oradakı Bərbərin bacısı olub, dövrünün məşhur və gözəl dərisi olmuşdur. Kənd xanımları, digər kənddən gələn xanımlar üçün geyim və geyim əşyaları tikmişdir. Qramofondur, radiodur, televizor işlək vəziyyətdədir, restavrasiya olunub, rəhli göstərir. Ümumi də muzeydə nümayiş olan əşyaların bir qismi bura məxsusdur, digər qismi isə kəndçilər tərəfindən və satın alınıb. Kəndçilər tərəfindən bağışlanılıb və satın alınanlar var. Bu ayna değil mi abi? Evet. Arkasını gümüş düşünmüş qədimi. Eski. Bu oda isə 1836-cı ildə
ermənilər tərəfindən bu dillərin kilsələr Qriqoryanlaşdırıldığı üçün onlar kilsələrdə ibadət etməkdən imtina ediblər. Öz evlərində ibadət ediblər, bura keşişin ibadət otağı olub və o dillər də onlarla bir burada ibadət ediblər. Hristiyanlar, pravoslavlar gördüğünüzde Bibliya kitaplarıdır. Evlerinde o zaman gizli gizli ibadet etmişler. Yani Ermeni ibadet etmişler, öz dinlerini, öz etikatlarını Ermenilere teslim etmemişler. ha kendi öz dinlerini yaşamaya Ermeniler müsaade etmemiş o zaman. Evet, onlar da korumak için Grigoryanlaştırıldığı için onlar kiliselerde ibadet etmekten imtina edildiler. ibadetleri farklı o zaman. Grigoryan dediğin Evet, biraz daha farklı ibadet ediyor. Örfəkləri yarımtolu alça. Bura isə onların yataq odası. Ha dokumacılık da yapıyorlar. Halı dokuyorlar. Bura isə onların yataq odası. Ha, burada kadim eşyalar var. Eskiden kullanılan eşyalar. Burası da yatak odası. Dəmir çarpaylar, uşaq üçün dəmir çarpayı, beşik, sandıqlar, həsir sınka və əsrlərlə yaşı olan dayan doldurun tüfəngi. O zaman tek bir odada kalıyor aile. Evet, o zamanlar nasıl diyeyim, odalardan 2-3 odalı olur, evlər olub. Yəni bütün ailə orada cəmləşir. Yəni mehribançılıq, saadət o zaman daha mükəmməl idi yəni. Şimdi herkesin, her neferin ayrı odası var. Kültür değişti şimdi. Bu silah da, tüfek de orijinaldir. Dayan doldurun, evet. Şöyle şuradan göstereyim. Vay be, zamanında burada yaşamışlar. Biz de gelip şimdi ziyaret ediyoruz. Yani aslında ne anılar vardır burada. Neler konuşulmuştur, neler olmuştur, neler yaşanmıştır. Gözyaşı dökülmüştür. Kahkahalar atılmıştır. Şimdi ne kadar sessiz. Evin bir de üst katı var. Çatı katı. Bu qatda isə müəyyən ailə daxili tədbirlərin keçirilməsində, toy nişan tədbirləri, yas mərasimlərinin keçirilməsində istifadə olunub. Ərzaq məhsullarının saxlanmasında, fındıq, qoz, tütün asılmasında, baramaya baxılmasında istifadə olunub. O zaman texnik olmadığı üçün içərisində xamır yormuşlar, paltar yubqab yumuşlar, nehrədir, yak almaq üçün. Ümumi məişət əşyaları, taxta, dəmirimiz. Bu bölgede tarım ve hayvancılıkla geçinmiş insanlar. Evet. Doğrudur değil mi Kənd abi? təsərrüfatı, evet. Peki ne ekip biçiyorlarmış? Buğda, arpa, müəyyən ərzaq məhsulları deyək də, pambıqla məşğul olublar, pambıq, tütüncülüklə məşğul olubmuşlar. Bizə, yəni yerli, biz tərəvəz deyirik də, yəni yerli patates, bax belə, böyle bir tərəvəzlə də məşğul olmuşlar. Yəni ümumiyyətcə kənd həyatı yaşayıblar. Bazılarını satıyorlar, bazı ürettikleri, ektikleri şeyleri satıyorlar. Evet. Kimisini de kendine saklıyor, kendi yiyor. Kendi ehtiyacına görə olanı saxlayırlar, iş tədarik üçün. Yerdə qalanı isə satıb, par edib, dolanışıqlarını keçirirlər. Bu məktublar hesabı. Kanqalovlar nəslinin nümayəndəsi olan Esmira xanımdır. El arabasında olan. 7-8 sınıfa kadar. El arabasında olan. Evet. El arabasındadır. 7-8 sınıfa kadar orta məktəbə getmiş, ortaokulda oxumuş. O zamanlar ayaqları tutulmuş. Azərbaycan Gənclər qəzetesinə özü haqqında məlumat vermiş. Orada isə Dəmir çarpaydan haray başlığı altında məqalə çap olmuş, hansı ki onun həyatından bəhs etmiş. Və gördüyünüz məktublarda Azərbaycanın bütün köylərindən, kasabalarından ona gəlmiş təsəlli və bayram təbrik məktublarıdır. Ha ne güzel ya. Hətta Zeynəb Xanlarova var, Azərbaycan məşhur bəstəkarıdır. Onun bəstələdiyi Ayesmira mahnısı şəxsən onun üçün. Ha onun şahsına. Evet. Ha ne güzel ya. Kendisi bu köyde yaşayan bir Udin değil mi? Evet, evet, Udin kadın. Ne kadar güzel kalpli insanlar var ya. Zamanında kocaman bu bahçe bir ailenin burada yaşamışlar. Evet, evet. Vodka çekmek için, arak çekmek için, rakı çekmek için. Aa, alkol yapıyorlar burada. Bak onun için bu. Onu bak. Birinci alça, zoğal, meyve dərilir.
boçkalara yığılırdı. Orada turşudulur və tökülür qazanın içərisinə. Hı hı. Ətrafı bağlanılır və altı yandırılır ocaq. Ateş yakılır, kaynadılır. Buhar spirt halında qaçır, spirt buhar halında daha doğrusu qaçır və buranı soğuk suyla doldururuq. Hı hı. Buhar halında qaçan spirt artıq soğuk su burada onu mayeye çevirir. Buradan isə bankelərə Buradan akıyor. Şişeliyorlar, sonra saklıyorlar. evet. Afiyet olsun. Bax burada həmən içkilərin, ərzaq məhsullarının saxlanıcı yeri. Ha, kiler deriz biz. Mahzen de denir. Oo, bayağı alta gidiyormuş ya. Şöyle ışığı kapatmayayım da ben gölgem olmasın. Burada hem içkileri saklıyorlar hem de böyle turşuları vesaireleri, yiyecekleri saklıyorlar. Bir sürü balık varmış ya burada. Oo, şurada dolu. Burası bir müze. Aynı zamanda bir restoran. İnsanlar gelip burada yemek yiyorlar, vakit geçiriyorlar. Çok güzel bir bahçesi var. O nasıl zıplıyor? Ay, o kurbağaymış o. Balık böyle zıplıyor zannettim suyun üstüne. Kurbağaymış oradaki. Belki burada konaklanacak yer de vardır. Yani bir otel gibi bir şeydir aynı zamanda. Onu sormadım, bilmiyorum. Gelip burada insanlar vakit geçiriyorlar. Müzeyi ziyaret ediyorlar. Abinin anlatması çok güzel oldu. Yani direkt tarihten bahsetti. Bilgiyi bilen birinden aldık. Bunun dışında burayı müzeye çeviren kişiye de gerçekten teşekkür etmek gerekiyor. Yani eski eşyaları saklaması, başka insanların bağışlaması, onlardan satın alması ve böyle bir müze oluşturmaları gelecek nesiller adına güzel bir şey. Kültürü yaşatıyorlar. Şimdi restoran kısmında menüye baktım da bir tane Udin yemeği varmış. Ceviz dolması diyorlar. Onu sipariş ettim. Bir tadına bakalım Udin yemeğinin. Nasıl oluyormuş ceviz dolması. Udin halkı uzun yıllardır burada yaşayan kadim bir halk. Kendi dilleri var. Hristiyanlık inancını sürdürüyorlar. Eski Alban tayfasından diyorlar Udin halkları için. Kendilerine Uti diyorlar. Utiler. Daha sonrasında Utin olmuş, Udin olmuş. Biz Udin diyoruz bugün. Belki kendi aralarında hala Uti diyorlardır. Biz sadece dışarıdan olan milletler olarak, Udinler olarak adlandırmışız burada yaşayan halkı. Ətin əvəzinə. Et var. Yox, ət yoxdur. Et yoktur. Yox. Qoz var içində. Ha, içinde ceviz var. Bəli, bəli. Bu dışının yaprağı asma yaprağı mı? Adi dolmadır, adi dolmadır. Aha. İçində prosto ətin əvəzinə qozdur. Goz var içinde. Gozda ceviz olur. Bəli. Bu nedir abi? O zoğal əzmə, o dolma ilə süper olur. Dolmayla yeniyor. Bəli, Bu bəli. neyden yapılıyor? Zoğaldan. Zoğal. 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 Bəli, bəli. Onu başa düşmedim. Çok sağ ol abi. Elinize sağlık. Xoş olsun. Bu dinlerin geleneksel yemeği. Getirdikleri sosla bir de tadalım. Mayhoş bir soslu. Lezzetli bayağı. Sos da güzel. Mayhoş bir tadı var. Hakikaten ikisini birleştirince güzel bir tat oldu. Aha da orası köyün merkezi. Burada bir sürü taksi var. Nereye gitmek isterseniz götürürler sizi ama pazarlığınızı yapın. Şurada bir tane kıraathane var. Şöyle bahçesini göstereyim sizlere. İhtiyar heyeti genelde orada oturur. Gençler de onlara eşlik eder. Sohbet, muhabbet, çay. Burada demlik çay olsa en fazla 2 manat olur. Daha fazlası olmaz. Nuş olsun, afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol. Nuş olsun, afiyet olsun. Sağ ol. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Çok sağ olun. Aleykümselam, nasılsınız? Sağ olun, afiyet olsun. Nuş olsun. Çok sağ ol, çok sağ ol. Burayı gezeceğim, gideceğim. Çok sağ olun. Afiyet olsun, nuş olsun. Ha, köyün kahvesi de burası. Niç köyü buradan itibaren başlıyor. Ben de geldiğim yoldan geri Gebele'ye döneceğim. Orada da görmek istediğim bir yer var ama onu siz bir sonraki videoda izleyeceksiniz. Bir aksilik olmazsa tabii ki. Bu videoluk benden bu kadar olsun dostlar.
Udin halkını tanımak için Niç köyüne geldik. Azerbaycan'da yaşayan Hristiyan bir halk. Sağ olsunlar çok güzel misafir ettiler beni. Çok güzel ağırladılar. Suallerim oldu, onları cevaplandırdılar. Şimdi artık videoyu bitirme vakti. Bu videoyu sevdiklerinizle paylaşırsanız, eşinizle dostunuzla paylaşırsanız daha fazla kitlelere ulaşırız. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız da yine daha fazla kişiye ulaşmamda yardımcı olmuş olursunuz. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Ben mesajlara geri dönmeye çalışıyorum. Bazen çok internetim ve vaktim olmuyor. Geç dönüyorum ya da birçoğunuza dönemiyorum. Onun için de kusura bakmayın. Bu kadardı video. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Adios amigos diyorum.